Herkese merhaba. Sil baştan kodlama kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Pong oyunu oynayacağız. Ancak dersimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar daha önceki derslerimizde size bahsetmiştim. Yaptığımız uygulamaları eğer bana mail yoluyla gönderirseniz ben sizin adınıza bunu video haline çekip kanalımda adınızla birlikte paylaşacağımı bahsetmiştim geçtiğimiz dersimizde. Ancak bazı arkadaşlarınız bana hocam biz bu uygulamayı yaptıktan sonra nasıl kaydedeceğiz ve size nasıl göndereceğiz bilemiyoruz şeklinde geri dönüşte bulundular ve bazıları ise bana bu uygulamaları göndermiş oldular. 3-4 tane şu anda bana video geldi. Ben bu videoyu yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağım. Sizlere de bu dersimizde nasıl kaydedeceğimizi gösterdikten sonra bana nasıl maile göndereceğinizi anlatmış olacağım. Şimdi farz ediyoruz ki şu uygulamamız bitmiş olduğunu varsayalım ve dosya sekmesine gelip buradan bilgisayarına kaydet yazdım. Ardından ben burada gelen ekranda bilgisayarıma kaydetmek için bir isim vermem gerekiyor. Mesela ben diyeceğim ki Melih Pong oyunu deyip Enter'a bastığımda arkadaşlar bakın hemen masa üstüne benim uygulamamın ismi gelmiş oldu. Ardından gidip Google'a mail ekranına geldikten sonra oluştur diyeceğim ve ben kendime mail adresimi buraya yazıyorum. Bakın hemen buraya benim mail adresim geldi. Ve diyeceğim ki e, konu olarak YouTube kanalı için Scratch oyunu yazdıktan sonra mesela ben kendi ismimle gönderiyorum. Merhaba, ben Melih, size yaptığım oyunu ek olarak iletiyorum. Paylaşırsanız sevinirim. Sevinirim diyeceğim. Ardından şu kısımda bakın burada bir ataç var. Dosya ekle yazıyor. Buraya bir defa tıklayıp buradan masa üstüne bakın Melih Pong oyunu yazıyor. Buna tıklayıp eğer aç derseniz buraya kendisi yükleyecek ve bana gönder dediğinizde bana mail ileti kutusuna direkt bakın ne yaptı en üstte bana benden gelen maili ben görmüş oldum. Sizler de bu şekilde bana gönderirseniz arkadaşlar ben de size oyunu paylaşmış olacağım. Ardından sizin de etiketlemiş olurum. Diyelim ve dersimize geçelim. Ekmesi ve artı bir puan biriktirmesini sağlamış olmak istiyorum. O yüzden ilk önce raketin yönlerini sağlaması için bir kod yazmam gerekiyor. Olaylar sekmesine geldim. Yeşil bayrağı tıkladığında diyorum ve sürekli tekrarlayıp koyduktan sonra hareket menüsüne gelip X konumunu 15 yap yazan bir kod bloğumu aldım. Benim buradaki amacım şu arkadaşlar. Raketin sadece X yönlü yani sağ ve sol yönlü hareket etmesini sağlamak istiyorum. Bunu yapmak için ise algılama menüsüne gelip burada bana farenin X'i yazan komut bloğumu alıp buraya bırakmış olacağım. Ben burada raketimi yön tuşlarıyla değil faremle hareket ettirmek istediğim için farenin X değerini aldım. Ve yeşil bayrağı tıklarsam bakın farem sağa ve sola gittiğinde ne yapıyor? Raket de sağa ve sola gitmiş oluyor. Bakın yukarı yaptığımda bir değişiklik yok ama sağ sol yaptığımda var. Yukarı gidiyorum yok. Sağ sol yaptığımda var. Yani burada bana fareden aldığı x değerine göre sağ ve sol yönünde hareket etmesini sağlamış oluyor ve raketimi şöyle konumlandırmak istiyorum. Raketimin yeri burası olsun. Ardından top sekmesine geldim. Diyorum ki olaylardan yeşil bayrağı tıkladığımda şimdi top nerede olursa olsun arkadaşlar her zaman için yukarıdan en baştan doğmasını isteyeceğim. Ve bunu doğmasını istediğim yere bir defa bırakıyorum. Ardından hareket menüsüne gelip x-1 y'si 154 konumuna git yazan kod bloğunu alıyorum. Ve ardından 45 yönüne yönel diyeceğim. 90 değil de 45 yönüne yönel diyeceğim. Buradaki amacım ise topun açısal bir yönle gelmesini sağlamak için. Ardından konsol menüsünden sürekli tekrarla diyorum ve hareket menüsüne gelip 10 adım git değil de 15 diyebiliriz. Veya hızlı gelsin derseniz 20 adım git diyeceğiz. Ve tabii ki de kenarlardan dışarı çıkmaması için yapmam gereken yer neydi? Kenara geldiysen sek komutunu bırakmaktı. Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın ne yapıyor şu anda? Oyun içerisinde sağa sola ekran içerisinde sekmiş ve ekranda kalmış oluyor. Güzel. Şimdiye kadar ben aslında oyunun bir kısmını ne yaptım? Yapmış oldum. Ardından
ikinci kısma geçerek bir değişken oluşturup bu değişkenle birlikte puan artışı sağlanmasını yapacağım. Değişkenler menüsüne geldim. Bir değişken oluştur diyeceğim ve buna skor ismini vermek istiyorum. Ve diyorum ki skoru temas ettiğinde rakete arttırması gerekiyor. O yüzden ilk önce ben skorumu sıfır yapmam lazım. Çünkü her oyuna başladığımda skorun sıfırlanması benim için önemli. Daha önceki skoru ben görmek istemiyorum. Ardından kontrol menüsüne geldim. Eğer ise kod bloğunu aldım. Ve diyorum ki eğer top rakete kenar değil pardon rakete değiyor ise eğer top rakete değiyor ise ne yapsın? İlk önce skoru bir birim değiştirsin. Şimdi arkadaşlar burada bu kod sadece benim için yetmiyor. Neden? Çünkü rakete değdikten sonra yukarı yönlü bir hareket daha etmesi gerektiği için benim burada hareket menüsüne gelip 15 derece dön yazan kod bloğumu alacağım ve diyeceğim ki 180 derece dön. Ardından 10 adım gitti, 15 adım git diyeceğim ve kontrol menüsünden 0,2 saniye bekle diyeceğim. Ve bakın yeşil bayrağı tıkladığımda inceleyelim. Bakın ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Ama burada mesela şu an saniye bekle komutuna ihtiyacım yok. Bakayım. Evet, saniye bekle koduna aslında bizim ihtiyacımız yok arkadaşlar. O zaman saniye bekle komutu olmadan biz burada topun hareket etmesini sağlamış olalım. Tekrardan tıkladım. Veya siz buradaki açıyı 180 değil de 145 de diyebilirsiniz. Bu sefer daha farklı bir açıyla dönmeye başlamış olacak. Bakın ne yapıyor? Her defasında bir açıyla dönmüş oluyor ve size farklı bir açıyla gelmiş oluyor. Güzel. Şu an ben neyi sağladım? Topum yukarıdan aşağı doğru gelmeye başladı. Top her temas ettiğinde skorum arttı ve skorla birlikte raketten de sekmeyi sağlamış oldum. Güzel. Peki bu tip oyunlarda arkadaşlar şöyle bir durum var. Raketin altına gittiğinde az önce mesela benim başıma geldi. Raket altına burada kaldığında mesela top ne yapıyordu? Puan toplamaya yine devam ediyordu. Benim bunu engellemem lazım. Ben bunu nasıl engelleyeceğim? Tabii ki de kukla seç ekranından buraya line yazabilirsiniz. Yani bir çizgi eklemem lazım. Topu şuraya alacağım ve çizgiyi de şuraya şu şekildeki bir yere bırakmak istiyorum. Buradaki amacım şu arkadaşlar. Top eğer çizgiye değerse oyun bitecek. Yani oyun durmuş olacak. O yüzden line ekranına geldim. Olaylar diyorum. Yeşil bayrağı tıkladığında diyorum. Ardından sürekli tekrarla. Eğer ise. Diyeceğim ki eğer top bana değiyor ise, çizgiye değiyor ise ne yapması lazım? Ekrandan oyunun tümünü durdurması lazım. Yeşil bayrağı tıkladım bakın. Ne yaptı? Hemen oyunun durdu. Geldim. Puan topladım. 2 puan, 3 puan. Ardından temas ettiğinde ne yaptı? Oyunun durmuş oldu. Peki. Güzel. Oyuna biraz heyecan katmak için şu şekilde bir yöntem yapabiliriz. İlk önce topun hareketini arttırıp ardından kısa süreli bir saniye ekleyebiliriz. Yani şu olabilir. Mesela 15 saniye içerisinde 10 puan toplamaya çalışacak. Ne kadar az ne kadar şey yaparsak o kadar bize farklı sağlayabilir. Tabi daha önceki dersimizde yaptığımız gibi siz de buna birden fazla top ekleyebilirsiniz. Ancak birden fazla top eklediğiniz durumda oyun bizim için çok çok zorlu olmuş olacak. O yüzden ben diyeceğim ki önce bir çizim ekranına geleceğim. Ekranı büyüttüm. T yazan yere geldim ve tebrikler kazandınız dedim. Buradan fareye tıkladım. Bakın beyaz yazım geldi. Hemen şuraya aldıktan sonra yazımı ne yapıyorum? Büyütüyorum. Şuradan da şöyle büyütüyorum. Şöyle yazıyı ne yaptım? Ortaladım. Ne yaptı? Şu anda bana oyunu kazanmamla alakalı bir bilgi vermek isteyecek. Güzel. Kod ekranına geldim. Hatırlarsanız arkadaşlar yeşil bayrağı tıkladığımda ilk önce ben ne yapıyordum? Görünüm sekmesinden bu yazıyı gizliyordum. Ardından sürekli tekrarla diyordum ve eğer ise kod bloğuna geliyordum. Diyordum ki operatör kısmından eğer ki benim skor değişkenim eşit ise sıfıra
Pardon, özür dilerim, 0 değil. Eşitse 15'e ne yapsın? İlk önce bütün yazı gözüksün ve ardından kontrol menüsüne gelip bütün oyunu durdurmuş olsun diyeceğim. Bunu siz burada 10 da diyebilirsiniz, 15'e diyebilirsiniz. Bu sizin için bir şey fark etmiyor. Bu olayı tamamen sizin açınızdan değerlendirmenizle alakalı. Ardından ben bir tane daha yazı eklemek istiyorum. Diyorum ki yine yazın beyaz olsun rengi. Tıkladım. Süreniz doldu. Süreniz doldu yazısını almak istiyorum. Ben oyunumda süre dolmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle yazıyı aldım. Şöyle ortalayacağım tekrardan. Tamam, güzel. Diyeceğim ki yeşil bayrağı tıkladığında sürekli tekrarla. Şimdi süremizin dolması için bir süre değişkene ihtiyacım var. Değişkenler sekmesine geldim. Bir değişken oluştur dedim. Süre yazdım ve diyeceğim ki benim süre değişkenim 10 saniyeden başlasın. Yani oyun benim 10 saniyelik bir oyunum olsun. Ardından süre değişkenini bir birim kadar değiştir değil, eksi bir birim kadar değiştir diyeceğim. Kontrol menüsünden 1 saniye bekle diyeceğim. Şu an ne yaptım? 1 saniye şeklinde sürenin azalmasını sağladım. Bu benim aslında süre değişkenimin azalması için. Ekrana oyun başladığında bu yazı gözükmemesi için de görünüm sekmesinden gizle diyorum. Ardından kontrol menüsünden eğer ise'yi alıp diyeceğim ki eğer benim sürem sıfıra eşit olur ise operatörlere geldim. Eşitlik bloğunu aldım. Buraya 0 yazdım ve değişken kısmına gelip süre yazdım. Dediğimde süre eğer sıfıra eşit ise ne yapacak? İlk önce benim yazımı gösterecek ve ardından tümünü durdurmuş olacak. Tıpkı Kukla bir kısmında, yani yazının tebrikler kanalınız yazısının olduğu yerde olduğu gibi. Bakalım, yeşil bayrağı tıklayalım. Hadi biraz puan toplamaya ve oyunu değerlendirmeye çalışalım. Bakın ne yaptı? Süre 11 olduğu için tebrikler, kazandınız yazısı bana burada yazmış oldu. Güzel. Genel anlamıyla arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Sizler de eğer bu oyunu farklı kuklalarla veya farklı bir şekilde geliştirip bana gönderirseniz ben de dediğim gibi sizin adınıza bu oyunu paylaşmış olacağım. Dersimiz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi için bizim için çok önemli bu olaylar çünkü. Oyunumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.